Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün gündemde sıkça duyduğumuz finans haberlerinde sürekli karşımıza çıkan bir konuya odaklanıyoruz. Halka arz. Evet, çok popüler bir konu son zamanlarda. Aynen. Peki bir şirketin halka açılması tam olarak ne demek oluyor? Neden yapıyorlar bunu? Yani neden bazıları bu yolu seçiyor da bazıları özel kalmayı tercih ediyor, değil mi? Evet, tam olarak o. Başlamadan hemen bir hatırlatma yapalım. Lojitüb kanalımıza abone olmayı ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz önemli. Ve tabii çok önemli bir notumuz var. Burada konuşacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece elimizdeki kaynakları analiz edip konuyu sizin için anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Öyle. Amacımız bilgilendirmek. Hazırsanız başlayalım mı? Bu halka arz yolculuğu neymiş? Şirketler neden giriyor? Yatırımcılar için ne ifade ediyor? Hadi bakalım. Başlayalım. En basit haliyle halka arz şu demek: özel bir şirketin sahip olduğu hisseleri ilk defa genel yatırımcıya satması ve bu hisselerin de borsada işlem görmeye başlaması. Yani şirket artık benim, senin gibi yatırımcıların da ortağı olabildiği bir yapıya dönüşüyor. Kesinlikle. Şirket bir anlamda kapılarını dışarıya açıyor, halka açık bir kimlik kazanıyor. Peki bir şirket neden böyle büyük bir adım atar? Yani kulağa hoş geliyor belki halka açıldık demek ama epey masraflı, zahmetli bir iş gibi duruyor. Altında yatan asıl sebep ne? Çok haklısın. Kesinlikle somut güçlü nedenleri var. Genellikle ilk sırada sermaye ihtiyacı geliyor. Yani şirketlerin büyüme hedefleri var. İşte yeni fabrika kurmak istiyorlar, belki yeni bir ülkeye açılacaklar, Ar-Ge'ye daha çok kaynak ayıracaklar. Ya da belki borçları var, onu kapatmak istiyorlar. O da olabilir, evet. Mevcut borç yükünü hafifletmek de bir sebep. İşte halka arz bu tür büyük planlar için gereken taze parayı bulmanın en etkili yollarından biri. Mesela var mı böyle büyük örnekler? Olmaz mı? Facebook'u düşünün. 2012'de halka arz olduğunda 16 milyar dolar gibi devasa bir kaynak yaratmıştı. Hatta daha ilginci, bazen daha ortada satacak bir ürünü bile olmayan, sadece araştırma aşamasındaki biyoteknoloji şirketleri bile gelecek vadeden projelerini finanse etmek için bu yola başvurabiliyor. Vay canına. Yani olay sadece para değil anladığım kadarıyla. Başka ne gibi faydaları var şirket için? Tabii. Para çok önemli ama tek başına yeterli değil. İkinci büyük fayda, şirketin bilinirliği ve itibarı artıyor. Borsada işlem gören, şeffaf bir şirket olmak hem müşteriler nezdinde hem de iş ortakları açısından genellikle daha fazla güven veriyor. Bir prestij katıyor. Mantıklı. Bir de dediniz, şeffaflık, bu da başka bir faydaya kapı aralıyor sanırım. Kesinlikle. Kurumsallaşma dediğimiz şey aslında bu. Halka arz süreci şirketi ister istemez daha disiplinli olmaya itiyor. Daha şeffaf raporlama yapmak zorunda kalıyor, hesap verebilir bir yönetim anlayışı gelişiyor. İç kontrol sistemleri güçleniyor. Bunların hepsi uzun vadede şirketin daha sağlıklı büyümesini destekliyor. Anlıyorum. Yani hem para buluyorlar, hem daha tanınır oluyorlar, hem de daha kurumsal bir yapıya geçiyorlar. Peki şirketin ilk kurucuları, o işe ilk başlayanlar, onlar için ne faydası var? İşte o da dördüncü önemli motivasyon. Likidite ve çıkış fırsatı. Yani şirketi kuranlar, ilk başta risk alıp yatırım yapan melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları. Yıllarca emek vermişler, risk almışlar. İşte halka arz, onlara sahip oldukları hisselerin bir kısmını veya tamamını satıp yatırımlarının karşılığını nakit olarak alma, yani bir nevi çıkış yapma imkanı sunuyor. Peki bu stratejiyi daha çok kimler tercih ediyor? Aklımıza hep böyle büyük teknoloji devleri geliyor ama. Yok, aslında yelpaze çok daha geniş. İncelediğimiz kaynaklarda da görüyoruz. Pırıl pırıl fikirleri olan genç startuplardan tutun da yıllardır piyasada olan dev sanayi kuruluşlarına, hatta nesillerdir devam eden köklü aile şirketlerine kadar çok farklı firmalar halka arzı düşünebiliyor. Ortak nokta ne peki genelde? Ortak nokta genellikle büyüme isteği. Yani bir ivme kazanmak, operasyonları genişletmek, şirketin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak. Hedef bu genelde. Anladım. Peki gelelim sürecin kendisine. Bir şirket sabah kalkıp tamam ben halka açılıyorum diyemez herhalde, değil mi? Bayağı bir hazırlık gerekiyor gibi.
Hem de nasıl, kesinlikle bir gecede olacak iş değil. Aylar, hatta bazen yıllar süren çok detaylı bir hazırlık süreci bu. İlk adım, şirketin bu zorlu yolda ona kılavuzluk edecek profesyonelleri bulması. Genellikle yatırım bankaları veya aracı kurumlar devreye giriyor burada. Şu underwriter denilen kurumlar mı? Aynen öyle. İngilizce'de underwriter ya da origination team diyorlar. Bu kurumlar şirketin röntgenini çekiyor, bir yol haritası çiziyor, değerlemeyi yapıyor ve o kritik belgelerin hazırlanmasında başrolü oynuyorlar. Değerleme dediniz. Bu nasıl oluyor? Yani şirketin dolayısıyla hisselerinin ederi nasıl belirleniyor? Biraz tahmini bir iş mi bu? Yok. Tahminden ziyade oldukça analitik bir süreç diyelim. Aracı kurumlar, şirketin geçmiş finansal tablolarını, borçlarını, karlılığını, sektördeki konumunu, rakiplerini didik didik ediyor. Ve tabii en önemlisi, gelecekteki büyüme potansiyelini analiz ediyorlar. Bütün bunların sonucunda hisse başına bir fiyat aralığı ortaya çıkıyor. Halka arz fiyatının temeli bu oluyor işte. Peki bu kadar analiz, bilgi yatırımcıya nasıl ulaşıyor? Neye güvenip karar verecek yatırımcı? İşte orada sürecin belki de en can alıcı noktası, en kritik belgesi devreye giriyor. İzahname. Bu belge adeta şirketin kamuoyuna sunduğu detaylı bir kimlik kartı, bir MR raporu gibi düşünün. Neler var içinde? Bu izahnameyi çok ama çok dikkatli okuması gerekiyor. Belki bir uzmana danışarak. Çünkü yatırım kararınızın temeli bu olmalı. Türkiye'de bu izahnamenin durumu nasıl? Özel bir onay süreci var mı? Kaynaklarda mavi örneği vardı galiba. Evet. Türkiye özelinde Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK bu sürecin tam merkezinde. Bir şirketin halka arz yapabilmesi için hazırladığı izahnamenin mutlaka SPK tarafından incelenip onaylanması şart. Mavi örneğinde de gördüğümüz gibi şirket önce bir taslak izahname hazırlıyor, SPK'ya sunuyor. SPK da yatırımcı haklarını korumak adına bu belgeyi en ince detayına kadar inceliyor. Ancak SPK tamamdır derse süreç devam edebiliyor. Yani SPK onayı olmadan halka arz yok. Kesinlikle yok. Olmazsa olmaz bir adım. Peki, diyelim izahname hazır, SPK onayı da geldi, şirket artık vitrine çıkmaya hazır, hisseler yatırımcılarla nasıl buluşuyor? Onaydan sonraki aşama talep toplama. Belirlenen fiyat aralığı üzerinden yatırımcılara bu şirketin hisselerinden almak ister misiniz diye soruluyor aslında. Yatırımcılar da aracı kurumlar vasıtasıyla ne kadar hisse almak istediklerini belirtiyorlar. Bu talep toplama süresi bitince de sıra hisse dağıtımına geliyor. Eğer çok talep gelirse ne oluyor? Herkes istediği kadar alamıyor sanırım. Genelde öyle olur, evet. Talep, arz edilen hisse sayısını aşarsa dağıtımın nasıl yapılacağı önem kazanıyor. Burada iki yaygın yöntem var. Nedir onlar? Birincisi oransal dağıtım. Burada ne kadar çok para yatırıp talepte bulunduysanız o oranda hisse alırsınız. Ama talep çok yüksekse istediğinizin çok küçük bir kısmını alabilirsiniz. Bu biraz daha büyük yatırımcıya yarayabilir. Başvuran ve şartları sağlayan her yatırımcıya mümkünse eşit sayıda hisse veriliyor. Bu da daha küçük yatırımcıların katılımını kolaylaştıran, daha adil bulunan bir yöntem. Anladım. Ve sonra, bütün bu adımlar tamamlandıktan sonra ne oluyor? Ve sonra final. Son aşama hisselerin borsada işlem görmeye başlaması. Dağıtım bittikten sonra önceden belirlenen bir tarihte şirketin hisseleri, mesela bizde Borsa İstanbul'da BIST, alınıp satılmaya başlanıyor. Artık o şirket borsanın bir parçası. Hisseleri de piyasadaki arz ve talebe göre fiyatlanan bir yatırım aracı haline geliyor. Harika. Süreci anladık gibi. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Biz yatırımcılar için ne anlam ifade ediyor bu? Bir halka arıza katılmak neden cazip olabilir? Fırsatları neler? Şöyle düşünün, bir şirketin halka arzına katılarak aslında o şirketin geleceğine ortak oluyorsunuz. Bunun potansiyeli olarak birkaç güzel tarafı var. Birincisi, büyüme potansiyeli. Dedik ya, şirketler genelde büyümek için halka açılır. Eğer şirketin işine, yönetimine, geleceğine inanıyorsanız, halka arzda yani işin başında yatırım yaparak şirketin ilerideki değer artışından pay alma şansınız olabilir. Yani trene erken binmek gibi bir şey mi? Bir nevi evet. İkincisi, temettü yani kar payı. Şirket para kazanırsa bu karın bir kısmını ortaklarıyla yani hissedarlarıyla paylaşabilir. Bu da size düzenli bir ek gelir kapısı açabilir.
Başka? Üçüncüsü likidite, yani hisseleriniz borsada işlem gördüğü için paraya ihtiyacınız olduğunda veya karınızı almak istediğinizde hisselerinizi kolayca satabilirsiniz. Özel bir şirketteki hisseyi satmak o kadar kolay değildir. Dördüncüsü de şeffaflık ve bilgiye kolay erişim. Halka açık şirketler düzenli olarak finansal durumları, önemli gelişmeler hakkında bilgi vermek zorunda. Bu da sizin şirketi daha yakından takip etmenizi sağlar. Evet, bunlar kulağa gerçekten hoş geliyor ama yatırım dünyasının bir kuralı var. Fırsat varsa genelde yanında risk de gelir. Halka arzların riskli tarafları neler? Nelere dikkat etmemiz lazım? Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindiniz. Halka arzlar özellikle tecrübesiz yatırımcılar için ciddi riskler taşıyabilir. En bilinen risklerden biri fiyat dalgalanmaları, yani volatilite. Hisseler borsada işlem görmeye başladığında özellikle ilk günlerde, ilk haftalarda fiyatlarda çok ani, çok sert iniş çıkışlar görebiliriz. Ve don oluyor bu. Piyasadaki kiyan hava, yatırımcıların aşırı ilgisi veya ilgisizliği, bazen de tamamen spekülatif hareketler. Bunlar fiyatı etkiler. Hatta kaynaklarda gördüğümüz bir örnek vardı. Bir teslimat şirketi halka arz oluyor ve hisseleri ilk gün %26 düşüyor. %26. Ciddi bir düşüş. Evet, yani ilk günkü fiyat hareketleri her zaman şirketin gerçek değerini yansıtmayabilir. Bu oynaklık başlı başına bir risk. Bu ilk günlerdeki tabiri caizse çılgınlık biraz kafa karıştırıcı değil mi? Yani şirketin değeri bir günde bu kadar değişebilir mi gerçekten? Harika bir soru. Şöyle izah edeyim. Şirketin temel değeri, yani uzun vadeli potansiyeli, finansal sağlığı bir günde o kadar değişmez tabii ki. Ama piyasa fiyatı kısa vadede arz-talep dengesi, yatırımcı psikolojisi, haberler gibi faktörlerden çok etkilenir. Özellikle yeni popüler bir hissede bu etki daha da büyük olabilir. Piyasa kısa süreliğine o temel değerden epey uzaklaşabilir. Anladım. Başka ne gibi riskler var? İkinci önemli risk tabii ki değer kaybı riski. Eğer şirket halka arzdan sonra beklenen performansı gösteremezse, hedeflerini tutturamazsa, sektöründe işler kötüye giderse, hisse senedinin değeri düşebilir, başlangıçta yatırdığınız paranın altına inebilir, zarar edebilirsiniz. Peki ya şirketin geçmişiyle ilgili riskler? O da üçüncü bir nokta. Sınırlı geçmiş veri. Özellikle yeni kurulan veya daha önce mali bilgilerini pek paylaşmamış şirketlerin halka arzında, elinizde şirketin geçmiş performansını derinlemesine analiz edecek yeterli veri olmayabilir. Bu da geleceğe dönük sağlam tahminler yapmayı zorlaştırır. Bir de şirket yönetimi üzerindeki baskıdan bahsetmiştiniz sanki. Evet, o da dolaylı bir risk sayılabilir. Halka açık olmanın getirdiği sürekli raporlama yükümlülüğü, yatırımcılarla ilişkileri yürütme gibi faaliyetler şirkete ek maliyetler getirir. Ayrıca yönetimin sürekli olarak 3 aylık bilançolara, kısa vadeli hisse performansına odaklanma baskısı, şirketin uzun vadeli, daha stratejik kararlar almasını zorlaştırabilir. Odak kayması riski yani. O zaman tablo netleşiyor. Ciddi potansiyel var ama riskler de az değil. Peki halka arza katılmayı düşünen bir yatırımcı ne yapmalı? Neleri kontrol etmeli? Bir kontrol listesi gibi düşünürsek. Kesinlikle ödevini iyi yapmak lazım. Bu işin altın kuralı bu. İlk ve en önemli adım. İzahnameyi okuyun ama sadece göz gezdirmeyin, anlamaya çalışın. Gerekirse tekrar tekrar okuyun. Nelere bakalım izahnamede? Şirketin finansal sağlığına bakın. Gelirleri artıyor mu? Kâr ediyor mu? Borcu ne durumda? Hangi sektörde faaliyet gösteriyor? Rakipleri kimler? Onlara göre avantajları, dezavantajları neler? Yönetim ekibi kimlerden oluşuyor? Tecrübeleri ne? Ve çok kritik bir soru. Halka arzdan gelecek para nereye harcanacak? Yeni yatırıma mı gidecek? Borç mu ödenecek? Yoksa mevcut ortakların cebine mi girecek? Bu çok önemli. Riskler bölümü de önemli sanırım. Kesinlikle. İzahnamede belirtilen risk faktörlerini çok dikkatli okuyun. Bu riskler sizin için kabul edilebilir mi? Bunu değerlendirin. Kısacası şirketi sanki bir iş ortağı seçecekmiş gibi en ince detayına kadar tanımaya çalışın. Peki biraz daha işin mutfağına, perde arkasına bakalım mı? Halka arz sonrası hisse fiyatlarını etkileyen başka dinamikler var mı? Mesela bazen belirli bir süre geçince fiyatlarda düşüş olabiliyor deniyor. Bunun sebebi ne? Evet, o durumun sıkça karşılaşılan bir nedeni var, lakap periyotları. Yani kilitlenme süreleri.
Halka arz sırasında şirketin içinden önemli isimler, yöneticiler, kurucular, ilk yatırımcılar ellerindeki hisseleri belirli bir süre satmayacaklarına dair bir taahhüt verirler. Bu süre genelde 90 gün, 180 gün gibi olur, bazen daha uzun da olabilir. Neden yapılıyor bu? Amaç piyasaya halka arzdan hemen sonra ani bir hisse satışı gelmesini önlemek, böylece fiyatı biraz daha istikrarlı tutmak. Ama bu lakap süresi bittiğinde bu kişiler artık hisselerini satmakta serbest kalırlar. Eğer bu kişiler toplu halde satış yapmaya karar verirse, piyasadaki hisse arzı artacağı için fiyat üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. O yüzden yatırımcıların bu kilitlenme sürelerinin ne zaman biteceğini bilmesi faydalı olabilir. Anladım. İlginç bir detaymış. Bir de tam tersi bir durum var galiba. Bazıları bu ilk günlerdeki hareketlilikten hemen faydalanmaya çalışıyormuş. Evet, ona da flipping diyorlar. Yani bazı yatırımcılar halka arzdan aldıkları hisseleri borsada işlem görmeye başladığı ilk günlerde eğer fiyat beklediklerinden çok yükselirse hemen satıp kısa vadeli kar etmeye çalışıyorlar. Yani bir tür al-sat ya da vur-kaç taktiği gibi. Aynen öyle. Şirketin uzun vadeli geleceğiyle pek ilgilenmiyorlar. Sadece o ilk fiyat hareketinden faydalanma amacı güdüyorlar. Tabii bu da oldukça spekülatif bir yaklaşım ve fiyatın düşme riskini de taşıyor. Peki, şirketler için halka arz tek seçenek mi? Başka yollarla da borsaya açılabiliyorlar mı? Halka arz en bilineni ve en yaygını ama alternatifler de var. İncelediğimiz kaynaklarda 2 tanesi dikkat çekiyor. Birincisi doğrudan listeleme, direct listing. Burada şirket yeni hisse satıp para toplamıyor, daha çok mevcut hissedarların ellerindeki hisseleri doğrudan borsada satmalarına imkan tanıyor. Aracı kurum komisyonları daha düşük olabiliyor bu yöntemde. İkincisi neydi? İkincisi Hollanda açık artırması. Dutch Auction. Burada sabit bir fiyat yok. Yatırımcılar hem kaç hisse istediklerini hem de hisse başına ne kadar ödemeyi kabul ettiklerini teklif olarak sunuyorlar. Halka arz fiyatı bu tekliflere göre belirleniyor. Google bu yöntemi kullanmıştı mesela. Anladım. Bunlar daha az bilinen yöntemler ama varlar yani. Evet, bilmekte fayda var. Evet, sanırım halka arz konusunu epey detaylı konuştuk. Gördüğümüz gibi şirketler için önemli bir büyüme, finansman ve kurumsallaşma aracı olabiliyor. Yatırımcılar içinse hem heyecan verici fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskler barındırıyor. Dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Özet bu. Unutmamamız gereken ana mesaj şu. Her halka arz kendi içinde özeldir. Birinin başarısı diğerinin de başarılı olacağı anlamına gelmez. Karar verirken mutlaka şirketin kendi temellerine, finansal durumuna, sektördeki yerine, yönetim kalitesine ve tabii ki hisse için istenen fiyata odaklanmak şart. Ve tekrar söylüyorum, izahnnameyi okumak, anlamak çok kritik. Riskleri bilerek adım atmak lazım. Peki, dinleyicilerimize kapanışta biraz kafa yormaları için bir soruyla veda edelim mi? Olur, edelim. Gelecekte büyük ses getirecek halka arzların sizce daha çok hangi sektörlerden, hangi yeni teknolojilerden çıkmasını bekleriz? Veya daha temel bir soru. Bir şirketin sürekli kamuoyu ve piyasa baskısı altında olması, yani halka açık olması, sizce onun uzun vadede yenilikçi ve cesur adımlar atma yeteneğini arttırır mı? Yoksa tam tersi köreltir mi? Ne dersiniz? Düşünmeye değer. Evet. İlginç sorular gerçekten. Bu sorularla sizi baş başa bırakalım o zaman. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lojitube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim tekrar. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.